Merhaba, ben Şadi Yılmaz. Bugün kanalımın özel bir konuğu var. Profesör Doktor Metin Yılmaz. Onunla koronavirüs hakkında sorularımızı konuştuk. Merhaba, hoş geldiniz Metin Bey. Son günlerin oldukça kafa karıştıran bir konusu, koronavirüs konusu. Bu konuda sizinle ilgili hazırladığım soruları sormak istiyorum. Hakikaten insanlarda tedirginlik yaratan, can sıkan bir konu. Öncelikle şunu sormak istiyorum, koronavirüs nedir? Koronavirüs üst solunum yolu enfeksiyonu, gastroenterit ya da zatürreye kadar ulaşabilen, oldukça geniş yelpazede bir hastalıklara neden olabilen, memelilerde görülen bir virüs. Bu virüsle 1960'lardan itibaren insanoğlu tanışmış durumda. Zaten üst hava yolu enfeksiyonlarının önemli bir sebebini koronavirüsler yapmaktaydı. 2002 ve 2006 yılında SARS ve Ebola da aslında bir koronavirüs ailesi. O dönemde çok ciddi kayıplarda, ölümlere de neden olmuştu. Günümüzde niye bu kadar koronavirüs popüler ya da nasıl bu hale geldi? İşte Çin'de bir şehirde ortaya çıkan oldukça büyük sayıda kişilerin büyük popülasyonların tutulmasına bağlı olarak hastalık gündemimize, tüm dünyanın gündemine oturmuş durumda. En son verilerde işte galiba 70 bin kişi kadar bir hasta var. Kayıp oranları %2 civarında falan, yani ölümler %2 civarında falan gözüküyor hala. Peki. Oldukça stresli bir durum. Peki biz bunu nasıl tespit edebiliriz? Koronavirüs olup olmadığımızı nasıl tespit edebiliriz? Aslında tespiti kolay. Üst solunum yolu enfeksiyonları olan kişilerin boğaz sürüntüleri ya da burun sekresyonlarından yapılan bir immünolojik testle, polimeraz zincir reaksiyon testiyle bu hastalığın, koronavirüsün tanısını koyabiliyoruz. Kimlerde şüphelenmemiz gerektiği aslında daha da önemli. Üst hava yolu sorunlarında bu hastalıktan şüphelenmemiz gerekiyor ama bu hastalığın diğerlerinden biraz daha farkı, ateş çok daha ön planda oluyor. Ateşi yüksek olan kişilerde bu hastalıktan şüphelenip gerekli araştırmanın yapılması yararlı bir metot. Örneğin kaçın üzerinde olması önemli? Yüksek ateş tabii 38'in üzeri yüksek ateş olarak kabul ediyoruz. Yani 38'in üzerinde bir gribal enfeksiyon tablosu varsa daha çok koronavirüsten şüphelenebiliriz. Yani şüphelenip testin yapılması yararlı. Peki test hemen pozitif çıkıyor mu? Şöyle, eğer hastalığa, virüse maruz kalmışsak bu testte ve polimeraz zincir reaksiyon testte test pozitifse pozitif, negatifse negatifsiniz. Anladım. Peki. Tabii ki bizim için en önemli konu nasıl korunacağız? Çünkü şu anda işte eşyalarla da bulaşabiliyor mu? Kaç günde bulaşıyor? Semptomlar çıkmadan önce de bulaşıyor mu gibi soru işaretleri var. Tabii virüsle ilgili pek çok şey daha %100 netleşmedi ama şu anki elimizdeki bilgilerle ne söyleyebiliriz bu konuda? Nasıl korunabiliriz? Hakikaten bu konuyla ilgili böyle net bilgilerimiz yok ama söylenebilen, yani tüm literatüre baktığımızda elde ettiğim verileri şöyle sıralayabilirim. Büyük bir virüs. Basitçe maskeden bulaşı engellenebiliyor. Bu çok güzel bir şey. Yani maskeyle engelleyebiliyorsak bu çok iyi bir şey. Evet. Büyük bir lipid kapsülü var. Bu nedenle sabunla elin yıkanması ya da alkolik dezenfektanlarla elin yıkanması, ortamın temizlenmesi yine virüsü ortadan kaldırabiliyor, öldürebiliyor. Virüs bir ortamda 24 saate kadar canlı kalabiliyor. Yani bir eşyada canlı kalabilme özelliğine sahip ama tabii havalar ısınınca, yani iyi bir yanı da var. 16 derecenin üzerine çıktığında havalar bu virüsle ilgili sorunlar da yok denecek kadar asgari inmiş duruma gelecek. Yani havalar ısınınca bu virüs gündemimizden çıkacak. Umut ediyoruz ki öyle olacak. Bu sevindirici bir şey yani bizim için. Peki biz hasta olmamak için nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl önlemler almalıyız? Şöyle, önce hasta olmamak için bu hastalığı olan kişilerden biraz daha uzak kalabilmek lazım. Tabii ülkemizde böyle bir şey söz konusu değil ama ülkemizdeki aslında en büyük risk influenza. İnfluenza'dakine benzer önlemleri alarak yine bu virüsten de korunabiliriz. Yani ne yapacağız? İşte
hastalığı olan, yani üst hava yolu enfeksiyonu olan kişilerle mümkün olduğunca az temas edeceğiz. Tokalaşma, sarılma, öpüşme gibi aktivitelerden uzak duracağız. Toplu ulaşımı kullanabiliriz ama kullanacaksak eğer toplu ulaşımı sağa sola elimizi değdikten sonra elimizi yıkamadan sabunlu suyla ya da dezenfekte etmeden ağzımıza, burnumuza, gözümüze götürmeyeceğiz. Hasta ziyareti ya da hastanede mi çalışıyoruz? Virüslü bir ortama mı gireceğiz? Bu durumda sadece maske de yetmiyor. Hem eldiven kullanmamız gerekiyor, hem maske kullanmamız gerekiyor, gözlük de kullanmamız gerekiyor. Onun için yani korunma tedbirleriyle bu hastalıktan, koronavirüsten hakikaten korunabilmek mümkün. Yani gerekli önlemleri aldığımızda. Ama buradaki en önemli şey dediğim gibi aslında eşyalar, ortam, cam, duvar, işte otobüsün tutacağı gibi yerlere dokunduktan sonra elimizi burnumuza, ağzımıza, gözümüze götürmeyeceğiz. Peki ateş dışında belirtileri var mı? Var tabii. İshal yapabiliyor, öksürük yapabiliyor, solunum sıkıntısı yapabiliyor, dispneye neden olabiliyor. Bu temel şikayetlerimiz böyle. Yani aslında baktığımız zaman temel olarak gripten farklı bir tablo değil. Evet. Değil mi? Evet. Yani bir tek yüksek ateş, belki gripte olmayacak kadar yüksek ateş sıkıntısı var. Onun dışında normal bir gribal tablo dışında Aynen bir şey öyle. var mı? Yani burun tıkanıklığı, işte öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, ishal ilave olabiliyor. Gastrointestinal semptomlar, karın ağrısı gibi şikayetler ilave olabiliyor bu hastalarımızda. Ama bu hastalarımızda akciğerde koronavirüs enfeksiyonları ölüm sebeplerinin en önemli sebebi akciğer enfeksiyonları. Her iki akciğeri tutan zatürreye neden oluyor. Zatürre demiyor aslında, akut respiratuar distres sendromu denilen oldukça ciddi bir tabloya neden oluyor. Ama çok şükür sadece ciddi sorunu olan kişilerde bu akut respiratuar distres sendromu ortaya çıkıyor. İşte onkolojik sorunu olan, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan, ek kardiyovasküler sistem hastalığı olan, diyabeti olan kişilerde ve 80 yaşın üzerindeki kişilerde bu sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz artıyor. Evet, belli yaş grubunda risk artıyor. Şöyle 55 yaşın üzerinde risk artıyor. Risk artıyor. Bu kişilerin çok daha iyi korunması gerekiyor o zaman, Evet. değil mi? Peki koronavirüs enfeksiyonuna yakalandıktan sonra yapılacaklar neler? Yani tedavimiz var mı? Spesifik tedavisi yok. Yapılması gereken şey destek tedavisi, hidrasyon, istirahat, ateş düşürücülerle ateşin kontrolü. Şimdiki yapılan tedaviler bunlar. Ama bir RNA virüsü olduğu için Çin'deki olgularda ribavirin, yani hepatitte kullanılan ilaçlar kullanıldı. Hastaların önemli bir kısmı, %80'i zaten dönüyor ama küçük bir kısmı zatürreye doğru gidiyor. Bu dönemde zaten hastane ortamında yatarak, belki de entübe olarak tedavi edilmesi gereken bir tabloya doğru gidebiliyor hastalarımız. Evet. Peki biz buna yakalanmamak için ne tarz önlemler alabiliriz? Şöyle yapılması gereken şey tüm gribal enfeksiyonlardan korunma metotlarıyla benzer. Yani işte toplu ulaşım, toplu yaşanılan yerlere giderken işte maske, işte insanlardan mümkün olduğunca işte az temas etmişsek elimizi sabunla yıkamadan yüzümüze gözümüze götürmemek. Bunlar şimdilik yeterli önlemlermiş. Hayvanlardan da bir geçiş olduğu için, yani evcil hayvanlarımızdan da feko-oral yolla bulaşı söz konusu. Onun için hani onların hijyenleri, temizliğine karşı da gerekli özeni göstermek gerekiyor. Peki çocuklarımız risk altında mı? Çin'deki olguların %1'i sadece çocuk. Çocuklarda bu hastalık nadiren görülüyordu. Ancak İtalya'daki olguların %4'ü 5'i çocuk olgular oluşuyor. Bu nedenle biraz şey değişti. Hani Çin'den Avrupa'ya geldiğinde virüsün davranışı biraz değişti. Evet. Ama hala çocuk olgularda böyle bir kayıp söz konusu değil. Zaten immün sistemi güçlü olan ve ek sorunu olmayan bireyler genellikle bu hastalıktan soruna neden olmaksızın kurtulabiliyorlar. O zaman biz belli önlemleri alarak, bağışıklık sistemini kuvvetli tutarak, işte yaşlılarımızı ve bir takım yatkınlığı olan kişileri, nedir bunlar? Kalp damar problemi olanlar, işte diyabeti olanlar, solunum sistemi problemi olanları bu virüsten daha çok koruyarak üstesinden gelebiliriz gibi görünüyor şu anki bilgilerimizle. Bir de tabii bu şeye dönmüş durumda. Hepimiz artık sürekli sosyal medyada, televizyonda hep bu haberleri izliyoruz. Acayip de canımızı sıkıyor, moralimizi bozuyor.
Yani bence bu haberi böyle değerlendirmek yeterli. Yani gribe karşı yapılması gereken önlemleri alarak hayatımıza aynı hızda devam edebiliriz. Peki, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Aslında bu konu gerçekten kanal konularımızın çok dışında ama çok güncel olduğu için böyle bir video çekme gereği duydum. Çünkü insanları endişelendiren, paniğe sevk eden bir konu. Tabii ki önemli bir konu, küçümsenmeyecek bir konu ama önlem alarak, belli şeylere dikkat ederek üstesinden gelebileceğimiz bir konu. Bu nedenle bu konuda sizi bilgilendirmek istedim. Dinlediğiniz için, ilgilendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Sorular varsa lütfen kanalın, videonun altına bırakmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın ve sağlıklı kalın. Hoşça kalın.